Herkese selamlar. Çoğu kişinin istediği ve beklediği bağlantıyı anlatmaya çalışacağım. İnşallah sizlere de yardımcı olur anlattıklarım. Video hızlandırılmıştır. İlk öncelikle kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Aracımızda arka koltuk aydınlatması olmadığından dolayı geçici bir çözüm yapmıştım daha önceden. Tabi haliyle geçici olduğundan dolayı pek içime sinmemişti. Şimdi yapacağım ise orijinal görüntü olacaktır. Şu anda işlem yaptığım aydınlatma Clio 4'ün arka koltuk aydınlatmasıdır. Görüntü olarak hoşuma gittiğinden dolayı bunu aldım. Toplamda 3 kablo lehimliyorum. Bunlardan birisi artı, birisi eksi, birisi de kilit ucudur. Sizler de bu aydınlatmadan alıp takarsanız bağlantı şöyle olacaktır. Soket aşağı gelecek şekilde baktığımızda en sağdaki eksi ucumuz, sağdan ikinci kilit ucumuz, en soldaki ise artı ucumuzdur. Kabloları lehimledikten sonra anlatıma devam edeceğim. Burada da kendi aydınlatmamıza işlem yapıyorum. Daha önceden artı ve eksi ucu lehimlemiştim. Bunların haricinde kilit ucuna kablo lehimleyeceğiz. Video başında ilk gösterdiğim kablo artı, ikinci gösterdiğim eksidir. Son lehimlediğim ise kilit ucudur. Lehimleme işlemleri bittikten sonra test ediyorum. Burada gösterdiğim gibi 3 tane kablo olacak şekilde birbirine bant yardımıyla bağlıyoruz. Kabloyu tavandan geçirirken dağılmaması için yaptığımız işlemdir. Sağ ön kapı fitilini söküyoruz. İç aydınlatmamızı söküp ben aydınlatmayı sağ arka tarafa konumlandıracağım için kabloyu sağ tarafa doğru gönderiyorum. Kabloyu ittirdikçe kablo ses yapıyor bazen. Nerede olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Son olarak fitilin oradan tavan döşemesini aralayıp kablomuzu bulduktan sonra çekiyoruz. Kabloyu arkaya göndermeden önce çekin. Daha sonra arkaya doğru ittirin. Sağ arka kapı fitilini söküyoruz. Arkaya doğru gönderdiğimiz kabloyu yine döşemeyi aralayıp buluyoruz ve çekiyoruz. Burada konumlandırma yapacağım yere bakıyorum. Yeteri kadar alan var mı diye. Döşemeyi keseceğimiz için bir kalıp çıkartacağız. Karton yardımı ile soketin oraya almayacak şekilde kalıp çıkartıyoruz. Kalıbı yaptıktan sonra karton üzerinde aydınlatmamızı oturacak mı diye kontrol ediyoruz. Benim gibi oturmazsa tekrar işlem yaparak en doğru kalıbı çıkartmaya çalışın.
Yaptığımız kalıbı aydınlatmayı nereye konumlandıracaksak oraya oturtturup kalem ile çiziyoruz. Çizdiğimiz yeri falçata yardımı ile kesin. Biraz zor kesiliyor, sabırlı bir şekilde kesme işlemini yapın. Kesme işlemi yaptıktan sonra aydınlatmanızı oturacak mı diye kontrol edin. Çok amaçlı hızlı yapıştırıcı ile kestiğimiz yerin kenarlarını güçlü durması için yapıştırıcıyı kenarlara sürüyoruz. Yapıştırıcı işlemini direkt dökme yapmayın. Burada da kablo bağlantılarını yapacağız. Kablo bağlantı karışıklığı olmasın diye ben şu şekilde yapıyorum. Tekli olan kabloyu kilit ucuna bağlıyorum. Çiftli kabloda bulunan kırmızı çizgili kabloyu artı uca bağlıyorum. Aynı şekilde çiftli kablodaki düz siyah olan kabloyu da eksi uca bağlayacağım. Aydınlatmanın arkasını bant yardımı ile yalıtımını muhakkak yapınız. Kablo bağlantı işlemleri bittikten sonra da iyice yalıtımını gerçekleştirin. Geçelim ön taraftaki bağlantıya. Bağlantı bir önceki anlatımımda aynıdır ve birbirine paralel olacak şekilde bağlantı yapınız. Eğer ki kabloyu karıştırdıysanız güç vermeyin. Sigorta attırabilir. Bağlantıdan emin olduktan sonra soketi bağlayınız.
Burada dışarıdan görünüşünü çekmeye çalıştım. Burada da içeriden kilit açıp kapatma işlemi yaparak göstermeye çalışıyorum. Tuş aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bağlantımız bu kadar. Herhangi bir kablo ortalıkta gözükmemektedir. Orijinal bir görüntüye sahip olduk. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video araç ile ilgili olmayabilir. Elimizdeki malzemeler ile masa lambası yapmaya çalışacağım.